Bu işlemi bak haftada bir kere yakalasan ayda kasana 2 kat yapabiliyorsun. Bunu hiç sana unutma. Bunun için sana bir adet indikatör önereceğim. Küçük miktar paranla büyük kazançlar sağlamak istiyorsan ve bunun için gerekli sabrın varsa, risk almayı da sevmiyorsan bu video tam sana göre. Sadece 3 veya 4 dakikanı alacağım ve sana bunu en basit yoldan göstermeye çalışacağım. Şimdi çok fazla uzatmadan hemen konuya geçelim. İstersen bu anlatacağım şeyi kullanmış olduğun mobilde borsanın kendi sayfasında sadece tek bir indikatör yardımıyla istersen de TrendView'de çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Çok fazla teknik analiz bilmene veya temel analiz araştırması yapmana gerek kalmayacak. Öncelikle küçük miktar parayla bir şeyler kazanmak, paranı büyütmek istiyorsan 15 dakikalık, 1 saatlik ve 4 saatlik grafiklerden uzak durmanı mutlaka ama mutlaka söylüyorum. Senin bakman gereken günlük grafik. Özellikle spotta işlem yapacaksın. Spotta işlem yaptığın zaman margin gibi lig olma, paranı komple sıfırlama durumun kalmayacaktır. Şöyle baktığın zaman günlük grafikte TrendView uygulamasına girdin. Günlük grafikte normal olarak çizeceğim arkadaşlar. Çok fazla şey yapmayacağız. Şöyle bir trend çizdin. Alım yapacağın nokta senin burası değil. Bu trendi çizdikten sonra 3. desteği bekleyeceksin. 3. teması bekleyeceksin. Buradan alım yapacaksın. Ortalamada %1, %2 stopunu koyacaksın. Gerekirse 3 defa stop olacaksın. 3 defa stop olduğunda kurala uyduğun için maksimum bakiyen %6 azalır. Ancak burada hedefin %10 olduğunda şöyle baktığımızda bakın %10'luk bir kazanç sağladığında 4. işlemde almış olduğun %10'luk kar sana totalde %4'lük kar sağlayacaktır. Bunu hiçbir zaman unutma. Günlük grafiklerde genelde hareketleri azaltırız. Günlük grafiklerde teknik analizler çok daha iyi çalışır. Şöyle bir örnek vereyim. Bitcoin'de buradayız. Bir düşen trend çizdin. Bu trendi gördüğün anda elindeki küçük paradan dolayı buralarda işleme giremezsin. Nerede işleme girersin? Trend kırılır. Retest hareketini yapar ve sen işleme bu noktadan girmiş olursun. Hadi biraz yukarıdan girdin diyelim. 86 bin dolardan Bitcoin'de işleme girdin. Hedefin neresi? %30. Veya işleme girerken aklından bir oran belirledin. Dedin ki %10, %15 bana yeter. Evet, senin için yeterli olur. Bu %30'u gördüğünde bile bu işlemi bak haftada bir kere yakalasan ayda kasana 2 kat yapabiliyorsun. Bunu hiç sana unutma. Şimdi bunun için sana bir adet indikatör önereceğim. MACD indikatörü zaman senin için çok daha yardımcı olacak bir indikatördür. MACD'ye bakalım. Şimdi küçük paran var. Büyük kazanmak istiyorsun. Hatta büyük kazanmak değil, en risksiz şekilde kazanmak istiyorsun. MACD'ye baktın. MACD'de sat konumundayken kesinlikle alım yapmıyorsun. Al verdikten sonra burasını bekliyorsun. Grafiğine bakıyorsun. %2 stoplu alımını yapıyorsun. Diyelim ki bu noktada MACD al verdi ve sen burada aldın. MACD sat verene kadar devam edeceksin. Nerede sat verdi? Tam olarak burada sat verdi. %30 kazandın. Tekrardan burada sat verdikten sonra al verdiğinde tekrar bir riske girebilirsin. Diyelim ki tekrardan bu noktadan alımını yaptın. Bir sonraki sat noktası burası. %7 de burada kazanmış oldun. MACD indikatörü sattayken şu bölgede Bitcoin istediği kadar bu şekilde yükseliş yapsın. Bunu kesinlikle değerlendirmeyeceksin. Gerekirse buradan pumplasın. O işlem senin için kaçmış olmayacak. Bunu Bitcoin üzerinde anlatıyorum. Ancak sen bunu istediğin altcoin'lerde de bu şekilde değerlendirebilirsin. Şimdi Bitcoin için baktığımızda bile bakın şu tarihte Bitcoin 16 Ağustos tarihinde şu noktada satı vermiş ve sat verdiğinde 118 bin dolarda. Daha şöyle çizelim sizin için çok daha kolay olsun. 117-118 bin dolar. Bakın tekrardan o noktanın üzerine hiç geçememiş. Ve Bitcoin'e baktığımızda MACD alını şu noktada vermiş. Yani 111 bin dolarda. Sen burada sıfır riskle işlem yaptın. 117 bin dolarda Bitcoin'den işlemden çıktın. Bitcoin 107 bin dolarlara kadar düştü. 10 bin dolarlık bir düşüş yaşadı. Ama sen burada kesinlikle zarar etmedin. Bu stratejide kardan zarar edebilirsin. Ama kesinlikle alman gereken işlemler tamamen bu yönde olmalı. Bu mantıkla devam ettiğin sürece kazanacaksındır. Şimdi videonun başında bahsetmiş olduğum
1 saatlik grafikte neden işlem almamalısın? Bunu hemen belirtiyorum. 1 saatlik grafikte bakın şu bölüm için konuşalım. Şu bölümde kaç sefer al ve sat sinyali vermiş? Şu alana baktığımızda kaç sefer al ve sat vermiş? Burada hangi işlemleri yakalayabileceksin? Ve kaç sefer işleme girip çıkacaksın? Kaç sefer stop olacaksın? Kasana boş yere eriteceksin. MACD indikatörü güzeldir ama bunu günlükte, haftalıkta ve aylıkta kullandığın zaman çok daha idealdir. Belirlemiş olduğun destek noktasının çok üzerinde eğer gördüysen kesinlikle işleme girme. Sırf MACD şu an aldı diye örnek veriyorum. Şu noktada işleme girdin aldı diye seni burada zaten stop etti. Zarar ettin. Tekrar burada bir al verdi. Sen burada tekrardan stop oldun. O yüzden gerçekten güvendiğin noktalarda işleme girmen gerekiyor. Bunu unutma. Bu video eğer senin için faydalı olduysa bir sonraki indikatör ve stratejim için videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olursan bir de yorum kısmına nokta dahi olsa bir şeyler bırakırsan çok memnun olurum. Umarım işine yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.